Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama ve TCG Kocatepe'yi anma etkinlikleri. Türkiye'nin jeopolitiğini değiştiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlarken TCG Kocatepe personelinden şehit olanların aileleri ve gazilerin katılımı ile gemimizi de andık. Bu etkinliğe katılmak için hazırlıklarımıza 5 Temmuz 2023'te ilk toplantımızı yaparak başladık. Benim başkanlığım altında yapılacak etkinlikte temel prensibimiz TCG Kocatepe gemisinin kurum ve kuruluşlarca bir reklam vasıtası olarak kullanılmaması için gayret sarf etmek oldu. Kıbrıs'a gidene kadar 10 toplantı yaptık. Hemen hemen her gün telefon muhaberesiyle olayları takip ettik. Bu etkinlikte planlamamız 50. yıl için kalıcı bazı hatıra objelerin hazırlanması, konaklama, intikal, yemek işi, ulaşım, otobüsler, tören ve resepsiyonlara katılma olarak yaptık. Bahriye'nin kendine özgü örf ve adetleri dahilinde bu gezide kıyafetlerimizle de farkındalık yaratarak TCG Kocatepe'yi ön plana çıkararak anımsatmak en önemli işlevimizdi. Prensip olarak aldığım karar, denize çelenk atma töreninde özel kıyafetlerimizi giymek, diğer aktivitelerde ise Muharip Gaziler Derneği'nin giydiği kıyafeti kullanmaktı. Ancak kalpak yerine TCG Kocatepe şapkası kullanılmasına karar verdim. Çünkü Bahriyeli muharip gazilerin tek farkındalığının giydiği şapkaları olduğu bilincine sahip olduk. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi gemimizin gemi amblemi esas alınarak beyaz polo yaka gömleklerimizi yaptırdık. Bu iş için gazimiz Gökhan Kural taşıma kutusu ile sponsor bularak yaptırdı. Keza yaptırdığımız şapka gazimiz Hikmet Ataker tarafından sponsor bulunarak yaptırıldı. 50. yıl temalı geleneksel göğüs rozetimiz ve yine birer anı olarak kalacak özel hazırlanmış plaketlerimiz yapıldı. Ayrıca özel hazırlanmış zarfın üzerinde 21 Temmuz damgasını vurdurduk. Üzerinde gemi amblemi olan pulları PTT üzerinden bastırdık. Böylece posta aracılığı ile de TCG Kocatepe'nin Türkiye dahilinde dolaşmasını sağladık. Tüm bu işler takdir edersiniz ki kolay olmadı. Kaç defa fikir teatisi yapıldı. Sponsor arayışı zor geçti. 18-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bu etkinliğe kimler katıldı? 50. yıl dolayısıyla eşlerini getirmek isteyen gaziler, eşlerinin uçak ücretlerini ödemek şartıyla kafileye kabul edildiler. Şehit ailelerinin 1. derece yakınları davet edildi. O tarihteki rütbesiyle komutanımız Denizkurmay Yarbay Güven Erkaya'nın eşi şeref misafirimiz olarak katıldı. Subay, assubay, er ve şehit aileleriyle 40 kişilik bir kafile oluştu. Türkiye'den hazırlığa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Fatma Demirel ile randevu alarak başladım. Görüşmemizde Kıbrıs'ta bize tahsisli olacak otobüs, Karaoğlanoğlu şehitliğine konacak ve denize atılacak yüzen bir çelenk tedariği, 19 Temmuz akşamı verilecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı ve 20 Temmuz'daki Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarına resmi davet edilme isteğimizi ilettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca hepsi yerine getirildi. Bu satırlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Fatma Demirel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri'nden Tanıtım Müdürü Bahar Öztay ve Münevver Güzoğlu Behlül Hanımlara teşekkür ederim. Kıbrıs Mavi Vatan Derneği Başkanı Sayın Cihangir Özyer'den Kıbrıs'ta konaklama ve yemek işlerini planlaması ve ilgili kurumlarla görüşmek, koordine kurmak üzere 29, 30, 31 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. Meclis Başkanı Zorlu Töre ile koordine toplantısı yaptım. Cihangir Bey'in geçirdiği ameliyatın nekaat döneminde bize yardımcı olmasını unutamam. Kendisine teşekkür ederim. Ben bu dönem içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de temasa geçtim. Ulaşım imkanının sağlanması ve 50. yılda Kıbrıs'a gidecek 50 gemi içinden bir tanesinden denize çelenk atılması isteğinde bulundum. Milli Savunma Bakanlığı tarafından muharip gazilere tahsis edilen TCG İskenderun gemisini tahsis olacağını bildirdiler. Tabii aileler ve şehit yakınları olunca bu gemiyle gitmek olanaksız oldu.
Zaten biz grup olarak uçak biletlerimizi almıştık. Bunun üzerine ben sadece TCG Kocatepe personelinin bulunacağı bir gemi tahsisini ve oradan çelenk atılmasını rica ettim. Bu ricam kabul oldu ve TCG Kocatepe personeli TCG Işın gemisinden, diğer gaziler ise 3 gemiye dağıtılarak müstakilen tören yapılması planlandı. 18 Temmuz'da Türk Hava Yolları uçağı ile Kıbrıs'a intikal ettik. Otelimiz La Chateau Lambuza'ya avdet ettik. Ortaçağ motifleriyle düzenlenmiş güzel bir otel. Girne Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri Aylin Ayhan gezimiz boyunca bizimle ilgilendi. Konaklama işinde büyük yardımı olan Zeki Akçam Bey'e teşekkürlerim sonsuzdur. 19 Temmuz akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı resepsiyonuna katıldık. Orada diğer gazi arkadaşlarla tanıştık, görüştük, anılarımızı tazeledik. 20 Temmuz oldukça yoğun geçti. Havanın çok sıcak olması rahatsız etse de tören coşkusu unutturdu. Gazilere ayrılan yerlere oturarak töreni bekledik. Tören alanında hanımlarla farklı davranışlarımız epey dikkat çekti ve televizyonların odak noktası olduk. Bir yerde TCG Kocatepe farklı bir konumda tören geçişini izledi. Tören geçişinden sonra 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda asker yemeğine davet edildik. Tugay komutanı çok sıcak karşıladı. Doğrusunu söylemek gerekirse bizimle daha çok ilgilendi. Özellikle kıymalı kabak yemeği çok lezzetliydi. Kime sorsam aynı cevabı aldım. Tabii ki diğer yemeklerde. Hele lumbar ağzında yani Nizamiye'de çift sıralı duran Mehmetçiğin bizleri alkışlarla karşılaması ve uğurlaması bizleri çok duygulandırdı. Akşam da Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna gittik. Canlı klasik müzik konseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve hafif müzik eşliğindeki kokteyl çok güzel geçti. Bizim için 21 Temmuz önemliydi. O sabah farklı uyandım. Sorumluluğunu üstlendiğim grubun başkanı olarak son defa yapacağım işleri kontrol ettim. 54 şehidimizi anacağız ve en önemlisi 50 yıl sonra ilk defa Türk savaş gemisinden denize çelenk atacağız. Büyük bir mutluluk var. Uğraşlarımızı o gün görmenin mutluluğunu anlatamam. Bu imkanı sağlayan ve Bahriye örf ve adetleri çerçevesinde TCG Kocatepe'nin kaybedildiği 21 Temmuz'da denize çelenk atılmasını planlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve karargahına çok teşekkür ederim. Artık teamül haline gelecek olan bu uygulama bundan sonraki yıllarda da aynı bu şekilde yapılır. Girne Limanı'na aborda olan TCG Işın gemisine saat 8.30'da vardık. Lumbar ağzında Batı Görev Grup Komutanı Amiralimiz, gemi komutanı ve üst rütbeli subaylar tarafından karşılandık. Alt tavadan üst tavaya çıkıp sancağı selamladığımda geçen saniye bazındaki sürede tüm Bahriye gözlerimin önünden geçti. Duygu yüklü olarak gemiye en son girdim. Bütün personelin ilgisi anlatılamaz. Şehit İkmal Subayımız Caner Gönyeli'nin eşi Nüket Gönyeli çok duygulandı. Bir süre gemi doktoru nezaretinde kaldı. Aynı şekilde muhabere subayımız Necati Gürkaya'nın oğlu da. 1974 yılında 5 yaşındaydı. Şehit Necati Gürkaya yeni doğan kızına döndüğünde takmak üzere Mersin'den bir altın almıştı. O altın yerine ulaşamadı. Akdeniz'in mavi derinliklerinde yatıyor. Bombardıman esnasında Savaş Harekat Merkezi'ne düşen roket parçalarının yanımda duran Uğur Öztop'u şehit etmesi, onu anmaya gelen abiyle bakışmamız. Hepsi gözümün önünden geçti. Anlamsız bir koordine bozukluğu, zaferden pay çıkarma egosu, uyarılara kulak tıkayanların getirdiği sonuç 54 şehit. Avara edilerek Girne Deniz Şehitliği'nin 2 mil açığına geldiğimizde gemi devresinden T işaretiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuduk. Daha sonra baş üstüne geçerek tören mevkimizi aldık. Burada günün anlamı içeriğinde bir konuşma yaptım ve çelenk ben, komutanımızın eşi Gülden Erkaya, Nüket Gönyeli, Burak Gürkaya ve amiralimizle birlikte Akdeniz'in mavi derinliklerine bırakıldı. Derinliklerde kefensiz yatan 54 şehidimize Tanrı'dan rahmet dilerim.
Nüket Hanım 2019'da yaptığı gibi yine sevgili eşi Şehit Caner'e göndermek üzere bir mektubunu zarfın üzerine dudak izleriyle birlikte çelenge iliştirdi. Yerine ulaştığına inanıyorum. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın deniz şehitleri için hazırlanmış ikinci çelenge atıldı. Böyle bir duygu seli içinde hepimizin yaşlı gözleriyle denizde yüzen çelenkleri sessizce izledik. Bu satırları okuyan özellikle genç okurlardan ricam şu: Kıbrıs Barış Harekatı muhteşem bir harekattır. Her türlü eksik malzemeye, hatalara rağmen sıfır zayiatla kıyı başını tutmuş bir amfibi deniz piyade alayı ve onun efsane komutanı Deniz Albay Neşet İkiz ve bu alayı her türlü engellere rağmen kuran ve hazırlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan'ı unutmayın ve yine unutmayın. Bu harekatı öğrenin. Çünkü yabancılar hem okutuyor hem öğreniyor. O gün Amerika Birleşik Devletleri'nin bile yapamadığı tek seferde 72 helikopterle 50 mil deniz geçişiyle bir tabur askeri Kıbrıs'a indiren, denizde seyir halindeyken dünyada ilk ve hiç eğitimi bile yapılmadan çıkarma gemilerine asker indiren bir harekattan bahsediyoruz. Bunları unutmayın. Tören sonunda gemi personeli sahilde tabura geçerek bizleri uğurladı. Şahsım olarak 21 Temmuz 2024 benim için çok önemli bir gün. Bugün Türk Deniz Kuvvetleri gemisinden 50 yıl sonra çelenk atıldı. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Bir ilk başarıldı. Sağ olsunlar bugünü bize yaşatanlar. Bundan sonra Mamülcüoğlu Pastanesi'ne geçerek Enver Mamülcüoğlu personeli ve ailesi tarafından ağırlandık. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Tören sonrası Karaoğlanoğlu şehitliğine gittik. Dualarımızla anıta çelenk bıraktık. Duygu yüklü günümüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Sayın Fikri Atakoğlu'nun Merit Oteli'nde 21-22 Temmuz gecesi düzenlenen yemek davetiyle son buldu. 23 Temmuz günü anavatana döndük. Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye'nin jeopolitiğini değiştirmiştir. Mavi vatan olgusu sözde değil, özde olacak şekilde benimsenmiştir. Daha da güzeli, Türkiye denizlere açılmıştır. Bugün sayesinde özellikle Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması, münhasır ekonomik bölge tesisi yolundaki çalışmalarında caydırıcı güç olarak ortaya çıkan bir deniz kuvvetleri oluşmuştur. Barış Harekatı'nda eksikliğini gördüğümüz milli harp sanayinin temeli atılmış ve 50 yıl sonra kendi harp silah ve araçlarımızı yapacak duruma gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın böyle coşkulu kutlanması için yapılan etkinliğe katılmamızın mutluluğu bambaşkadır. 50. yılda 50 parça geminin Doğu Akdeniz'de seyretmesi o gün ödenen diyetlerin neticesinde olmuştur. İşte o nedenle TCG Kocatepe'yi anmak önemlidir, bir vefa borcudur. Bu maksatla da Mersin ilimizde bir TCG Kocatepe anıtı yapmak üzere yaklaşık 6 aydır proje çalışmasını tamamladık ve resmi müracaatımızı yaptık. Bu anıtla Serhat şehri Mersin'de TCG Kocatepe Mavi Vatan kıyısında toprak ana ile bütünleşerek ebediyete kadar var olacaktır. Bu harekatta şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve mücahitlerimize, barbar Yunan ve Rumlar tarafından hunharca öldürülen sivil halkımıza Tanrı'dan rahmet, gazilerimize sağlıklı günler dilerim. Son söz, dünü unutmayın, tarihimizi iyi bilin ve Türkiye'nin bekasının denizler olduğunu unutmayın. Güçlü Türkiye ise denizlerimize hakim olmaktan geçer. Özhan Bakkalbaşıoğlu. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz hayra kaçtı. Yarınlar